Black Bruin Fight Club Türkiye'yi sunar. Fight Club Türkiye'den hepinize merhaba sevgili arkadaşlar. Azerbaycan'da, kardeş ülkemizde UFC heyecanı yaşandı. Turan ülkelerinin, Kafkas ülkelerinin, Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın çok değerli sporcuları da UFC sahnesinde boy gösterdiler. Kim kazandı, kim kaybetti? Hemen şimdi onlara bakıyoruz. Gece damga vuran bütün olayları sizler için not aldık ve şimdi sizlere aktarıyorum arkadaşlar. Fight Club Türkiye'de programımız başlıyor. Programımıza gecenin ana karşılaşmasıyla başlıyoruz. Rafael Fiziev, Azerbaycan adına Müslüman Türk sporcu muhteşem bir nakavta imza attı. Rakip Manuel Torres, Meksikalı. Meksikalı karşısında normalde attığı o meşhur spinning back kicklerine bir de spinning high kick ekledi ve tam çenesinden yakaladı rakibi, yere düşürdü. Tam ayağa kalkarken çenesinin ucuna attığı sağ kroşeyle bir daha uyuttu, bir daha yere yatırdı ve aşağıda, zeminde ground and pound vuruşlarla öylesine zor durumlarda bıraktı ki Hammer Fist'lerin geldiği sırada hakem araya girdi ve mücadeleyi sonlandırdı. Fiziev bu galibiyetiyle birlikte çok büyük bir zafer yaşadı. Hatta bu zaferi dışarıda kutlamak istedi. Güvenlikler izin vermedi. Sonra içeriye döndü ve bakın sıradaki hedefinin ne olduğunu nasıl açıkladı. BMF şampiyonluk kemerini kendisine yeni bir hedef olarak gösterdi. BMF belt! BMF belt! Bu şampiyonluk kemeri kimde? Charles Oliveira'da. Charles Oliveira'ya karşı bir mücadele yapar mı, yapmaz mı? Bunu zaman gösterecek ama program bittikten sonra, yani maçlar bittikten sonra soyunma odalarına gidiliyor. Orada kadın sunucu bir baklava ikramı yaptı ki Fiziev'e o sırada muhteşem anlar yaşandı. A Baku baklava is That's amazing. Bu anları Amerika Birleşik Devletleri'nde Las Vegas'ta UFC'nin merkezinde stüdyolarda izleyen sunucular vardı. Onlar da baklava ile ilgili gerçekten heyecanlanan taraftı. Yeah. Baku baklava. Yeah, absolutely. Bu arada baklava falan hepsi araya girdi de unuttum. Hani dedim ya, dışarıya salmadılar. Arkadaşlar röportajı bitirdikten sonra tamam çıkabilirsin dedi ve arkadaşlarına bakın nasıl sarıldı Fiziev, onu da bir gösterelim. Sonra diğer maçlara geçelim. Hani bahsettiğim ya arkadaşlar, Kafkas ülkelerimizin, Turan ülkelerinin birçok dövüşçüsü orada yer alıyor diye. Bunlardan bir tanesi de Şarabuttin Magomedov'du. Brezilyalı rakibi Michael Ferreira karşısına çıktığı maçta 3 round sonunda puanla kazanmayı başardı Şarabuttin Magomedov. Şara Magomedov Avar kökenli sevgili arkadaşlar. Dağıstan doğumlu ama Avar kökenli bir kardeşimiz. Şimdi Çeçenlerden gelen ve Türkiye'mizi UFC'de Türk bayrağıyla, grafiklerde Türk bayrağıyla temsil eden ve Türkiye adına UFC'de yer alan Abdurrahman Yahyayev'in karşılaşmasına geçiyoruz. Abdurrahman Yahyayev tarihin en önemli olaylarından birine imza attı UFC'de. Bir knockoutlu galibiyet elde etti dün gece Julius Walker'a karşı. Amerikalıyı 8 saniyede knockout etti. Jay-Z Cavalcante! Diyeceksiniz ki rekor nasıl bir rekor? Hafif ağır siklette tarihin en hızlı knockout'u. 2008 yılında James Irwin buna benzer bir knockout gerçekleştirmişti 8. saniyede. 8 mi 9 mu o artık tartışılır ama Yahyayev 8. saniyede knockoutlu bir galibiyet elde etti ve hafif ağır siklette birinci sırayı James Irwin'le paylaşıyorlar diyebilirim. Bütün UFC tarihine baktığımızda ise sevgili dövüş severler, en hızlı knockout Masvidal'in 5 saniyeyle. Böyle sıklet gözetmeksizin bir sıralama yaptığımızda Yahyayev'in Bakü'de yapmış olduğu bu tarihi knockout 7. sıraya yerleşiyor. Yani tarihin en hızlı UFC knockoutlarına bakıldığında ilk 10'da bir Türk sporcumuz var. Yahyayev.
Tebrikler kardeşim. Yahyaev bu galibiyetle aynı zamanda gecenin performansını elde eden isimlerden biri oldu. Fiziyev'le birlikte. Bu bilgiyi de dipnot olarak vermiş olayım. UFC'de tam anlamıyla bir Türk gecesi yaşanıyordu arkadaşlar. Gurur duyduğumuz gecelerden bir tanesi, unutamayacağımız UFC organizasyonlarından bir tanesiydi. Kaan Ofli. Evet, Oflu değil, Ofli. Kendisi Rizeli bir annenin, Trabzonlu bir babanın çocuğu olarak Avustralya'nın Melbourne kentinde dünyaya geldi. UFC'de Avustralya adına boy göstermiş olsa da her yerde Türk olduğunu anlatan bazı sözleşmeler bunu gerektiriyor olabilir. O yüzden Avustralya adına UFC'de boy gösterdi. Grafiklerde Avustralya bayrağı vardı. Ama Türkiye'yi de hiçbir zaman unutmayan Kaan Ofli'den de bahsetmek istiyorum. Kaan Ofli, Javier Reis'le karşılaştı. Reis'i arm triangle choke'la pes ettirdi ve sonrasında sevgili arkadaşlar gecenin kazananlarından bir tanesi oldu. Kafkaslar dinamo gibiydi bu gece. Kazak Asu Almabayev, Charles Johnson karşısında bir submission'lı, pes ettirmeli bir galibiyet aldı. O da gecenin çok önemli isimlerinden bir tanesiydi. Kazak dövüşçümüz o da kazandı. Zafere doymadığımız bir akşamdı. Kazak Asu Almabayev'in Amerikalı'yı yenmesiyle birlikte çok gururlandık. Bir gururlandığımız maçta Tahir Abdullayev'in mücadelesiydi. Jefferson Naskimento'yu 3. roundda knockoutlamayı başardı. Azerbaycan Türk'ü Tahir. Ve Özbek Nursultan Ruzuboyev, Rus rakibi Andrei Puloyev'i rear naked choke'la pes ettirdi arkadaşlar. Hatta hakem görmeyince bayılttı. Yenilgisiz Azerbaycanlı Türk dövüşçümüz Ferman Hasanov da Amerikalı Eric Nolan'ı 3 round sonunda puanla yendi. Dağıstanlı İslam Aliskerov ise Brezilyalı Bruno Ferreira'yı puanla mağlup etmeyi başardı sevgili arkadaşlar. Bir başka gurur da buydu. Tabi gecede çok üzüldüğümüz sonuçlar da meydana geldi. Azerbaycanlı dövüşçümüz Nazım Sadıkov maalesef Matthews Camilo'ya ilk roundda knockout oldu. Bu çok üzücü bir yenilgiydi. Kazakistanlı Bekzat Almakam. O da Jan Matsumoto'ya puanla yenildi sevgili arkadaşlar. 2 tane üzücü skor var. Onun dışında gerçekten UFC Bakü bizi çok mutlu etti. Heyecanımızı gerçekten her an zirveye çıkarttı. Çok ama çok fazla derecede bizi heyecanlandıran bir organizasyon oldu UFC Bakü. UFC Bakü'de 2. kez düzenlendi. Darısı artık İstanbul'un başına diyoruz. Sizlere elimden geldiğince UFC Bakü'de yaşananları aktarmaya çalıştım. Perde arkasında onlarca olay olmuştur. Onlarca hadise vardır. Bunları da sizlere aktarmak isterdim. Ama aktarabildiklerimi aktardım. Kendinize iyi bakın. Azerbaycan'a, kardeş ülkemize selamlar. Başarılı organizasyonlarından dolayı da organizatörleri tebrik ediyorum. Michael Buffer'ın, efsane anonsörün kardeşi olarak Bruce Buffer, biliyorsunuz ta yıllar yılı UFC'nin anonsörü, o bile oradaydı. Michael Bisping, o da ringin hemen içinde röportajları yapıyordu. Tam kadro gelmişlerdi. Ve gerçekten de heyecan vericiydi. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Black Bruin Fight Club Türkiye'yi sundu.